Merhaba Gökren Bey, ilk defa sizinle soru cevap çekeceğimiz için çok heyecanlıyım. Evet, benim için de ilk olacak. Bir avatarla hiç röportaj yapmamıştım. Eğer izleyicilerimiz de beğenirse bu seriye devam edebiliriz. Peki, zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Bugün sizinle sanal ekiplerin yönetimi üzerine konuşacağız. Öncelikle sanal ekipleri kurarken en önemli adım nedir? Sanal ekipler için ilk adım sadece teknolojiyi seçmek değil, ekibin işbirliği ve iletişim normlarını belirlemektir. Bunun için ekip başlatma belgesi hazırlanır. Ortak çalışma saatleri, karar verme süreci ve çatışma yönetimi gibi konular bu belgede yer almalıdır. Ekibin bu normlara en baştan uyum göstermesi, ileride yaşanabilecek iletişim sorunlarını ve çatışmaları büyük ölçüde azaltır. Ayrıca bu belge sayesinde ekip üyeleri arasında bir güven ortamı oluşur. Çünkü herkes beklentilerin ve sınırların net olarak belirlendiğini bilir. Bu da sanal ortamda bile güçlü bir bağlılık yaratır. Peki, sanal ekip üyelerinin ihtiyaçları nelerdir? Bu ihtiyaçlar normal ekiplerden farklı mıdır? Aslında benzer ihtiyaçlara sahiptirler. Paylaşılan bir hedef, rollerin netliği ve beklentilerin açıklığı. Ancak yüz yüze çalışmadıkları için proje yöneticisi sanal duvarları yıkmalı ve ekibi birlikte hareket eden bir topluluk haline getirmelidir. Bu noktada özellikle aidiyet duygusu önemlidir. Eğer ekip üyeleri kendilerini yalnızca bireysel katkı sağlayan kişiler olarak görürse ekip ruhu gelişmez. Oysa doğru yönlendirmelerle sanal ekip üyeleri birbirlerini hiç görmeseler bile ortak bir kimliğin parçası olduklarını hissedebilirler. Bu da motivasyonu artırır ve performansa doğrudan yansır. Bir diğer sorum, projeye katılımı artırmak için hangi yöntemler kullanılabilir? Şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik burada kritik. Video konferans araçlarının aktif kullanımı ekip içi görünürlüğü artırır. Ayrıca Kanban panoları gibi araçlarla işin ne durumda olduğunu herkes görebilir. Ama unutulmamalı, önemli olan aracın kendisi değil, ekibin onu nasıl kullandığıdır. Ek olarak katılımı teşvik etmek için düzenli check-in'ler, yani ilerlemenin hızlı ve kısa kontrolü, retrospektifler ve küçük başarıların kutlanması önemlidir. Bu aktiviteler sadece işin ilerlemesini değil, aynı zamanda ekip içi bağlılığı da güçlendirir. İnsanlar katkılarının fark edildiğini gördüklerinde daha fazla sorumluluk almak ve sürece dahil olmak isterler. İletişim konusuna gelirsek, sanal ekiplerde iletişim neden bu kadar kritik bir rol oynar? Çünkü sanal ekiplerde ozmotik öğrenme yoktur. Yani insanlar yan yana çalışarak birbirlerinden öğrenemez. Bu yüzden iletişim planı şarttır. Kim, ne zaman, hangi araçla iletişim kuracak önceden belirlenmelidir. Ayrıca retrospektiflerde iletişimi ve işbirliğini nasıl geliştireceklerini düzenli olarak değerlendirmelidirler. İyi kurgulanmış bir iletişim planı sadece bilgi akışını değil, aynı zamanda ekip üyelerinin güvenini de sağlar. Örneğin belirli bir sorunun nasıl ve ne zaman gündeme getirileceğinin belli olması yanlış anlamaları önler. Ayrıca bu plan sayesinde ekip üyeleri hangi kanalı hangi amaçla kullanacaklarını bilir ve gereksiz bilgi kirliliği ortadan kalkar. Peki ekipler zamanla nasıl gelişir? Sizce çatışmalar nasıl ele alınmalıdır? Evet, Tuckman modelinde ekipler önce kurulum, sonra karmaşa, normalleşme ve performans aşamalarından geçer. Çatışmalar özellikle karmaşa aşamasında doğal bir süreçtir. Önemli olan bu çatışmaları yapıcı şekilde yönetmektir. Güçlü fikirlerin çatışması aslında ekibi daha yenilikçi hale getirir. Proje yöneticisinin görevi burada hakemlik değil, kolaylaştırıcılıktır. Yani çatışmaları bastırmak yerine onları yapıcı tartışmalara dönüştürmek gerekir. Böylece ekip hem birbirini daha iyi anlar hem de ortak çözümler üretmeyi öğrenir. Bu süreç başarıyla yönetildiğinde ekip karmaşadan çıkıp yüksek performans seviyesine ulaşabilir. Son olarak sanal ekiplerin başarısını sürekli değerlendirmek için ne yapılmalıdır? Tabii ki temel beklenti ekip üyelerinin teslimatları üzerine olacaktır. Bu yüzden teslimatların durumu takip edilmelidir. Günlük stand-up'larda taahhütler kontrol edilmelidir. Video konferanslarla düzenli yüz yüze temas sağlanmalıdır. Ayrıca toplantılar net gündemle yürütülmeli ve zamanında bitirilmelidir. Bu şekilde katılımın etkinliği sürekli ölçülüp geliştirilebilir.
Ayrıca proje yöneticisi ekibin moralini de gözlemlemelidir. Katılımcıların vücut dili, ses tonu ve iletişim tarzı gizli sorunları ortaya çıkarabilir. Ekip içinde açık bir geri bildirim kültürü oluşturmak bu sorunları büyümeden çözmeye yardımcı olur. Böylece sadece çıktılar değil, ekip sağlığı da düzenli olarak değerlendirilebilir. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Sanırım konuşmamız gereken tüm detayları konuştuk. Söylemek istediğiniz son bir şey var mıdır? Özetle şunu söyleyebilirim. Sanal ekiplerin başarısı kullandıkları araçlardan çok ekip üyeleri arasındaki işbirliği, güven ve iletişime bağlıdır. Ekip başlatma belgesiyle net kurallar koymak, aidiyet duygusunu güçlendirmek, düzenli iletişim kanalları kurmak ve çatışmaları yapıcı şekilde yönetmek kritik adımlardır. Ayrıca proje yöneticisinin sürekli gözlem yapması, geri bildirim kültürünü teşvik etmesi ve küçük başarıları bile görünür kılması ekibin motivasyonunu artırır. Teknoloji yalnızca bu süreci kolaylaştıran bir araçtır. Asıl mesele ekibin birlikte nasıl çalıştığını ve ortak hedeflere ulaşmak için nasıl bir bağlılık geliştirdiğini sürekli değerlendirmektir. Evet, böylece bir özetle videomuzun sonuna geldik diyebiliriz. Ben de seyircilerimizin videolarımızı beğenmesini ve kanalımıza abone olmasını hatırlatayım arkadaşlar. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.